Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte pastane vitrinlerinin gözdesi, yılların vazgeçilmezi, hepimizin çok sevdiği muzlu rulo pastayı evde deniyoruz. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Yumuşacık keki, ipeksi kremasıyla şahane bir tariftir. Mutlaka kaydedin, deneyin. Tüm tarifin malzeme ölçüleri açıklama kısmında yazılıdır. Oradan görüntüleyebilirsiniz. Ben de burada ayrıntıları sizlere anlatmaya çalışacağım. Öncelikle 1 litre sütü uygun bir tencereye aldım. Üzerine 1 su bardağı toz şeker, 4'er yemek kaşığı olacak şekilde un ve mısır nişastasını tencereye ekledim. Bir çırpıcı yardımıyla kıvam alana kadar güzelce çırptım. Ardından sürekli karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Ta ki kıvam alana kadar karıştırmayı kesinlikle ihmal etmeyiniz. Hatta ocaktan alana kadar mutlaka karıştırıyoruz. Bu şekilde ipek gibi bir kıvam almaya başlayacaktır. Bu aşamadan sonra da birkaç dakika pişirmeyi unutmayalım ki kremamızdan unun tadı ve kokusu gelmesin. Bu çok önemlidir. Böyle ipeksi bir kıvam aldıktan sonra ocağı kapatalım. Üzerine bir paket vanilin ve 1 dolu yemek kaşığı kadar tuzsuz tereyağı ekleyip içerisinde tereyağı tamamen eriyene kadar karıştırmaya devam edelim. Ve artık kremamız hazır hale geldi. Böyle ipek gibi akan çok güzel bir kıvam aldı. Bu şekilde hazır olan kremayı oda sıcaklığına gelinceye kadar bekletip ardından buzdolabında en az 1-2 saat kadar tamamen soğumasına izin verelim. Eğer zamanınız varsa bir gece öncesinden hazırlarsanız işiniz daha da kolay ve de güzel olur açıkçası. Hemen soğumaya bıraktım. Ardından hemen hızlıca pandispanyamızı hazırlamaya geçtim. Bunun için 5 adet orta boy yumurtayı uygun bir çırpma kasesinin içerisine ayırdım. Yani yumurtanın sarısını ve beyazını birbirinden ayırdım. Sarısını ayrı bir yere aldım, beyazlarını ayrı bir yere. Sarısından bir damla bile olsa yumurta beyazlarımıza karışmamış olması lazım. Aksi takdirde yumurta beyazlarımız yeteri kadar kabarmaz, hatta hiç beyazlamaz, aklınızda bulunsun. Yumurta beyazlarının üzerine 1 çay bardağının yarısına gelecek şekilde toz şekeri ekledim ve krem şanti kıvamı alıncaya kadar çırptım. Bu şekilde hazır oldu ve birinci aşamamız artık tamamlandı. 3 aşamada anlatacağım hızlıca. Bu şekilde birinci aşama tamamlandı. Gördüğünüz gibi hemen bu yumurta beyazlarını bir kenara aldım. Yumurta sarısını eklemiş olduğum kaseyi miksere yerleştirdim. Normal el çırpıcısıyla olmaz ama el mikseriniz varsa onu da yapabilirsiniz bu arada. Geriye kalan 1 çay bardağının kalanında kalan böyle söyleyeyim, yarım çay bardağı kadar toz şekeri ekledim. Köpük köpük olana kadar çırptım. Yeteri kadar çırptıktan sonra 1/3 çay bardağı olacak şekilde sıvı yağ ve sütü karışımın üzerine ekledim ve en az 7-8 dakika kadar çırptım. Bu aşamada kıvam almadı diye düşünmeyin. Çırpmaya mutlaka devam edin. Kremamsı bir kıvam aldığında artık hazır olmuş demektir. İkinci aşamada bu şekilde tamamlandı. Üçüncü aşamada bu şekilde yumurta beyazlarını, yani çırptığımız yumurta beyazlı şekerli karışımı yumurta sarılı karışımın içerisine azar azar ekleyelim. En az 3 seferde ilave etmeniz lazım. Tek seferde eklemenizi tavsiye etmem. Kıvamı tutmuyor çünkü daha önce denemiştim. Böyle saat yönünde spatula yardımıyla yavaş yavaş karıştıralım. Bu aşamalarda kesinlikle çırpıcı kullanmıyoruz. Kabarıklığı sönmesin diye ve de mikser kullanmıyoruz. Elinizle spatula ile yavaş yavaş devam edin. Ardından kuru karışımı, yani toz karışımı azar azar ekleyelim. Birer paket kabartma tozu ve vanilin ve 1 su bardağı 200 mililitrelik su bardağı ile tepeleme olacak şekilde 1 su bardağı unu azar azar eleyerek ekleyelim ve yine aynı şekilde spatula yardımı ile saat istikametinde yavaş yavaş karıştıralım. Kabarıklığını söndürmemek çok önemli. Yavaş yavaş böyle karıştırın, kendi kendine karışacaktır zaten.
Son kıvamı bu şekilde olmalı. Gördüğünüz gibi bayağı kıvamlı, böyle köpük gibi bir kıvamı var. Bu kıvamı almadıysa güzel olmayacaktır. O yüzden bu kıvamı tutturmaya dikkat edin lütfen. Hemen hızlıca yağlı fırın kağıdı serilmiş genişçe bir tepsinin üzerine aldım. Elimdeki maksimum genişlik bu şekildeydi. Tamamını ekledim, ancak daha küçükse tepsiniz ikiye ayırarak o şekilde de pişirebilirsiniz. Tepsinin üzerine tamamen yayılmış olması yeterli. Kalınlığı da yani ne kadar yayarsanız o kalınlıkta olacaktır açıkçası. O yüzden göz kararı da kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi tepsinin her tarafına güzelce yayalım. Ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişmeye gönderelim. Çok hızlı piştiğinden dikkatli olmakta fayda var. Maksimum 10-12 dakika içerisinde pişecektir. Dediğim gibi kontrollü olmakta fayda var. Çok fazla kızartmadan da fırından almanızı özellikle tavsiye ederim. Bu arada artık krema yeteri kadar soğumuş. Buzdolabından aldım. Üzerine bir kutu kadar, yani 200 mililitre, yani bir su bardağı kadar kutu kremayı ekledim. Ekledikten sonra kıvam alana kadar en az 7-8 dakika boyunca güzelce çırptım. Bu hazırladığınız krema gördüğünüz gibi bu kıvamda olacaktır. Kıvamı şu anda çok güzel. Ben fazla dinlendirmeden hepsini aynı günde yaptığım için yapıyorum, ama çok önemli püf noktaları bildiğim için dikkatli olabiliyorum. Ancak sizlere tavsiye etmem açıkçası. Eğer zamanınız varsa mutlaka bir gece öncesinden kremayı hazırlayın. Buzdolabına koyun ki ertesi güne kadar çok daha güzel kıvam alsın. Dediğim gibi kremayı tekrar buzdolabına aldım birazcık dinlenmesi için. Hızlıca bir yağlı fırın kağıdının üzerine ters çevirdim. Altına yapışmış olan fırın kağıdından onu çektim, çıkardım pandispanyayı. Ve pandispanyayı istediğim ölçülerde kesiyorum. Sizler dilediğiniz gibi kesebilirsiniz. Hatta kesmeden tek bir parça büyükçe bir rulo pasta da hazırlayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. İsteyenler daha da küçük yapabilir hatta. Dediğim gibi zevkine göre davranabilirsiniz. Böyle ayırdım. Hemen tezgahın üzerine aldım. Sıkma torbasına aldığım kremayla üzerine böyle geçtim. Normal spatula ile de yapabilirsiniz. Sıkma torbasıyla uğraşmak istemeyenler veya elinde olmayanlar. Ben özellikle duyu kullandım ki kremanın kıvamını da göresiniz. Orta kısmına, yani baş kısmına böyle muz yerleştirdim. Sizler dilediğiniz meyveyi veya çikolatayı kullanabilirsiniz. Ben şöyle sade klasik muzlu bir rulo pasta hazırlamak istedim. Sardıktan sonra da şöyle kenarlarını kremayla güzelce doldurdum ki görüntüsü güzel olsun. Spatula ile düzleştirdim. Tamamını aynı şekilde hazırladım ve servis tabağının üzerine yerleştirdim. Bu şekilde hazırladıktan sonra da en az 2-3 saat kadar buzdolabında dinlendirmenizi tavsiye ederim ki lezzeti, o kremanın, muzun lezzeti, kıvamı birbirine geçsin, daha da lezzetlensin. Biliyorsunuz ki pastalar 1-2 saat kadar dinlenmeden çok da lezzetli olmuyor. Yani anında tüketmek yerine biraz dinlendirmenizi tavsiye ederim. Ben üzerine sade bir şekilde pudra şekeri serpiştirip ardından böylece servis ettim. Sizler dilediğiniz gibi süsleyip öyle servis edebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Videomuzun sonuna doğru yaklaştık. Hemen içerisine kıvamını da sizlere göstereceğim. Pamuk gibi yumuşacık, çok çok lezzetli oldu. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı, kaydetmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Denerseniz de her zaman söylediğim gibi bir sonra deneyecek olanlara fikir olmak amaçlı deneyimlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Tekrardan yepyeni bir videolu tarifte sizlerle görüşmek ümidiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.